Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında gözler açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinde olurken geçtiğimiz ay beklentilerin üzerinde gelen bu verinin bu ay nasıl açıklanacağı merak konusu. Türkiye'de Haziran ayı içerisinde yapılan aşılama 9 milyonu aşması yaz aylarına girilirken ekonominin yeniden canlılaşması için önemini koruyor. Dünya Bankası, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılı büyüme tahminini %6,8 olarak revize ederken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,65 ve 8,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,55 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise kur açısından beklentilerin fiyatlandığını ve daha iyimser bir havanın olduğunu söyleyebilirim. Euro bölgesi yıllık %1,3 daralırken çeyreklik bazda ise %0,3 olarak gerçekleşti. Euro bölgesi ZEV beklentileri endeksi 81,3 seviyesine gerilerken aşılamanın etkisinin yılın ikinci yarısında oluşması beklenirken Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada 2021 yılında Euro bölgesinin %4,2 büyümesini beklediğini açıkladılar. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,50 ve 8,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,38 ve 10,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksi fiyatlarda oynaklığa neden olabilecekken Avrupa ekonomisi 2021 yılında yıllık 1,3, çeyreklik bazda ise 0,3 oranında daralırken Dünya Bankası büyüme tahminlerini de revize etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılında %6,8, Avrupa ekonomisinin ise %4,2 büyüyeceğini bekliyor. Avrupa bölgesi ZEV ekonomik endeksi beklenti anketinde ise 81,3 puana gerilerken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,2180 ve 1,22 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görmemiz durumunda ise 1,2150 ve 1,2130 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları 2,1 milyon varil azalış gösterirken OPEC tarafından yapılan açıklamaya göre OPEC petrol stoklarının Nisan ayında 6,9 milyon varil azaldığını aktarırken önümüzdeki aylarda azalışın devam etmesi gerektiğini belirtti. İran'a yaptırımların kalkmasıyla birlikte İran
bir ay içinde üretimini eski seviyeye getirilebileceğini ve 3 ay içerisinde ise tam kapasitede çalışabileceğini tekrarladılar. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,10 ve 73,65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71,95 ve 69,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.